Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu parmağımda gördüğünüz Swarovski kristalli yüzüğün yapımını sizlere göstereceğim. Bu Swarovski kristalli yüzüğün yapımını 2 bölüm halinde sizlere yayınlayacağım. Birinci bölümü bugün, ikinci bölümü de pazar günü. Swarovski kristalli yüzüğü ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten harika duruyor. Çok zarif bir yüzük. Gerekli olan malzemeler Duitu'dan gelen Miyuki Delica boncuğunu kullanacağım. ...10 gram paketlerde ve ekstra ikinci renk olarak da kendimde bulunan Delica boncuk kullanacağım yine. Koyu renkte olanı. Swarovski kristalleri kullanacağım. Kare kristal, yani ortası delikli kristal bunlar. 14 milimlik. Boncuklara uygun 2 farklı Miyuki marka ip kullanacağım. Yine Miyuki markasının iğnesini kullanacağım. Bunlar ekstra incelikte ve farklı boyları var içinde. Ve aletlerimiz gerekli. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. İlk önce koyu renkli iple başlayacağım. Bir miktar kestim ve bir tane de stop boncuğu aldım. Stop boncuğunu neden takıyoruz? Çünkü boncuklar kaymasın diye. Aşağı kadar indiriyorum ve içinden geçiyorum. 2 defa geçelim. Sonra bunu çıkartacağız en sonunda. Bu şekilde boncuklar kaymayacak. 2 farklı renkte boncuk kullanacağımı başta söylemiştim. Biri lacivert, biri de açık böyle yeşilimsi bir renk. Ama bunu karışmaması için koyu ve açık olarak söylemek istiyorum. 4 tane koyu renk, 4 tane açık renk, 4 tane koyu renk olarak 12 tane toplamda boncuk alıyorum ve aşağı kadar indiriyorum. Yüzüğü yaparken piyote tekniğini uygulayacağım. Daha önceden birçok video hazırlamıştım kanalımda piyote tekniği ile ilgili. Kartlar bölümünden tekniklerden bakabilirsiniz veya sağ üst köşede şimdi çıkan linke tıklayarak oradan da izleyebilirsiniz. Eğer piyote tekniğini biliyorsanız da tabii ki devam edebilirsiniz. Ve bir tane koyu renkli boncuk alıyorum. Bir tane atlıyorum ve ikincisine giriyorum. Piyote tekniğinde biliyorsunuz bir boncuk atlanıyor ve ikincisine giriliyor. Bir tane koyu renkli boncuk aldım. Bir tane atladım ve ikincisine giriyorum. İki tane koyu aldık. Şimdi açıklara geçiyoruz. Bir tane açık renkli boncuk alıyorum. Bir tane atladım ve ikincisinden giriyorum. Tekrar bir tane açık renkli boncuk aldım ve bir tane boncuk atlıyorum ve ikincisinden giriyorum. İki tane açık ve 2 tane koyu olmuş oldu ve bir tane koyu renkli boncuk aldım. Bir tane atladım ve ikincisinden giriyorum. Bir tane koyu renkli boncuk aldım. Bu son boncuğumuz. Bir tane atladım ve en sonuncu koyu renkten giriyorum. Ve sıramız bitmiş oldu.
Ve sondaki boncuğu çıkartıyorum. Boncuğu çıkarttıktan sonra 2 defa düğüm atıyorum. Ve düğüm attıktan sonra tekrar peyote işlemine devam edeceğiz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani çiftli peyote oluyor, altılı oluyor. Çeviriyorum. Bu şekilde tutalım. Şimdi daha rahat anlayacaksınız. Ve bir tane koyu renkli boncuk alıyorum. Hemen yanındaki boşluktan geçiyorum. Ya da boşluğu dolduruyorum. Ve bir tane daha boncuk alıyorum koyu renkli. Hemen yanındaki boşluğu dolduruyorum. Bir tane açık renkli boncuk aldım. Ve hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Ve bir tane açık renkli boncuk aldım. Hemen yanındaki boşluğa dolduruyorum. Tekrar bir tane koyu renkli boncuk aldım. Hemen yanından giriyorum. Tekrar bir tane koyu renkli boncuk aldım. Ve bu şekilde yanındaki boşluğa girdim. Şimdi 2 tane koyu renkli boncuk alacağım iğneme. Ve 2 tane de açık renkli alıyoruz. İlk önce bir tane açık renk aldım. Ve ikinci açık rengi alıyorum. Tekrar bir tane koyu alıyorum. Bu sefer yine 2 tane koyu alacağız. 1 ve ikinci koyu da aldım. İşlemimiz çok kolay. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ben biraz yaptım. Aşağı yukarı şöyle parmağımın altından tuttuğum zaman hafif ortaya gelecek şekilde biraz daha yapabilirsiniz aslında. Ama ben şimdi modeli başlamak istiyorum. O yüzden sonradan öbür taraftan devam edebilirim. Burada ne yapacağız onu anlatayım hemen. Swarovski kristali buraya monte edeceğiz. Ama nasıl yapacağız? Lacivertleri ayrı ayrı öreceğiz. Ve açık renkli olanı da ayrı öreceğiz. Açık renkli kristalin üzerine gelecek ve oradan altından bağlantı yapacağız. Ve kristali sabitlemiş olacağız. İki tarafı da aynı şekilde yapacağız. O yüzden açık renkli ipe de ihtiyacımız olacak. Yani bir tane daha iğne kullanacağız. Ve bir tane boncuk iğnemi aldım koyu renkli. Ve bir tane daha alıyorum. Burada devam etmeyeceğiz aşağıya doğru. Ve hemen çeviriyorum. Tekrar bir tane koyu renkli boncuk aldım. Ve ikincisini de alıyorum. Ve hemen çeviriyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Bu şekilde biraz daha devam edeceğiz. Yani demek istediğim kristal boyu kadar devam edebiliriz. Ben biraz yaptıktan sonra iğnemi çıkarttım ve diğer açık renkli ipten taktım. Şimdi düğüm atmadan aralardan dolaştırarak bu bölgeye geleceğim. Buradan da biraz devam edeceğim. Buradan ortadan başlıyorum.
Eğer zor olursa da alet yardımıyla da devam edebilirsiniz tabii ki. Buradan aralardan geçerek düğüm atmış oluyoruz. Aslında kilitliyoruz ipi. Dediğim gibi alet yardımıyla da çekebilirsiniz dikkatli bir şekilde. Çektiğimizde henüz sabitleşmediği için devam edeceğiz tabii ki. O yüzden aşağı kısımdan başladım. Ben yukarıya doğru geliyorum. Sizler de gelirsiniz. Size burayı da göstermek istiyorum. İp lacivert boncukta ve ben buradaki lacivert boncuktan çıkacak şekilde ipi ilerlettim ve buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi tam boşluğa denk geldi. Yani açık renkli boncukla devam edecek şekilde. Ve bir tane açık renkli boncuk alıyorum. Buradan devam ediyorum. Biraz önce yaptığımız peyote işlemini devam ediyoruz burada. Tekrar ikinci açık renkli boncuğu da aldım. Ve boşluğu dolduruyorum boncukla. Bu şekilde. Ve dönüyoruz. 2 tane sadece ekleyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Biraz önce koyu renkli de yaptığımız gibi. Tekrar açık renk boncuk iğnemi aldım. Tekrar bir tane açık renk boncuk alıyorum. Bu şekilde boşlukları dolduracağız. 2 tane olarak. Aynı işleme devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi birbirinden ayrı devam ediyor bu şekilde. Ben biraz yapıyorum. Birazdan size bağlantısını da göstereceğim. Gördüğünüz gibi biraz yaptım. Arada tabii ki ölçeceksiniz, daha iyi anlarsınız. Şimdi kristalin parlak olan kısmını yukarı getiriyorum ve bu şekilde giriyorum içinden. Böyle alt tarafa doğru bağlantı yapacağım. Bunu üst tarafa da yapabiliriz. Ama alt tarafa olması daha iyi diye düşünüyorum. Şuradan kenarı saydığımızda kaç sıra boncuk gittiğimi sayayım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 9 ya da 10 sıra gidiyorsunuz bu şekilde. Ölçeceksiniz yani ölçerek daha iyi yaparsınız. Şimdi parlak kısmı alt tarafa bakacak. Bu şekilde giriyoruz kristalden, yani alt tarafı, parlak kısmı alt tarafına denk geldi ve bu şekilde çevirdiğim zaman ve bittiğinde aslında bu şekilde olacak. Dikiş kısmı yine alt tarafa denk geliyor.
Şöyle tutalım, biraz kaygan ama gördüğünüz gibi 2 tane çukurda kalan boncuk, 2 tane de çıkıntı olan boncuk var ve bunların tam denk gelecek şekilde, yani kaybolacak şekilde ayarlayacağız. Burası çukurda kalan boncuk. O yüzden buraya da çıkıntı olan boncuktan gireceğiz. Ve buradaki çıkıntı boncuktan giriyorum. Zikzak şeklinde yapacağız yani. Ve hizasındaki hemen çıkıntı olan boncuktan giriyorum. Umarım anlaşılıyordur. Gördüğünüz gibi içinden dolaşıyoruz ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum ve çıkıntıdan giriyorum. Ve ipi çektiğim zaman boncuklar iç içe giriyor. Şimdi bolluk oluşmasın diye biraz daha içinden dikkatlice dolaşalım. Şu an gördüğünüz gibi burası açık, birbirine bağlantı kuracağız yine. Yani aradaki o boşluğu, bolluğu alacağım. Bu şekilde yanındaki boncuktan hemen giriyorum. Hemen buradan geri yukarı doğru çıkıyorum. Ve böyle boncukların içinden dikkatli bir şekilde dolaşıyoruz. Ve kalan ipi de bu şekilde aralardan dolaştırarak düğümlemiş oluyoruz ipi. Gördüğünüz gibi burayı bağladık ve bağladıktan sonra ters çeviriyorum. Arka tarafları da ördüm ama nereye kadar ördüm? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.